Gece düzen güçleri uykudadır. Bürokrasi, askeriye, okullar, polis, kısacası yaşamımızı düzenleyen tüm güçler uykudadır. Pandemi sürecinde neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Sokakta devriye gezen nöbetçi polis dışında askerler de hepimizden önce yatağa girerler. Dünyanın bu en baskıcı kurumunun mensupları en erken yatanlardır aynı zamanda. Aslında tüm totaliter kurumlarda, daha doğrusu tüm kurumlarda, tüm kurumlar totaliter değil midir zaten? İnsan her zaman erken yatmak zorundadır. Benim annem sağlık işçisi. Yatılı okullarda, manastırlarda, ailede, cezaevlerinde, hastanelerde. Kişinin istediği saatte yatma hakkını destekleyen bu özgürlüğe onay veren hiçbir kurum tanımıyorum. Bu süreçte yapmaya çalıştığım şey aklımı oradan uzaklaştırmak. Çünkü her an oraya gitmesi, orada birileriyle ilişki kurması, yani eve virüs getirmesi bile söz konusuyken Aşk, üzerine kurulu olan ve iki kişinin özgür iradesiyle gerçekleşen evlilik kurumunda bile çiftler yatağa aynı saatte girmezlerse, biri daha geç yatar, geceyi daha fazla yaşarsa sorunlar çıkmakta gecikmez. Kurum her zaman geç yatanı suçlar, erken yatanı değil. bu gerçekliği reddediyorum. Bunun için de kendime alternatif bir gerçeklik yaratmam gerekiyor. Avrupa feodal toplumunda tüm kent sakinleri mumlarını aynı saatte söndürmek zorundadırlar. Bayramlar dışında. Düzen ve baskı güçlerinin doğal yapısı her zaman belirli bir uyku saatini zorunlu kılar. Bu belirli saatin erken bir saat olması da yine onların doğal yapısından kaynaklanır. Bunun için de oyunlarda var olan bazı modları falan kullanarak kendime yeni dünyalar yaratıyorum. Karakterler, pedler deniyor bunlara. Tarih boyunca bize tüm kültürlerde karanlığın kötü güçlerle ilişkili olduğu öğretildi. Gece insanlarından, geceyi yaşayan, gecede yaşayan insanlardan korkmamız gerektiği anlatıldı. Oysa gündüz ve gece kişileri aslında aynı kişiler. Gün ışığı içimizdeki teslimiyetçiliği ortaya çıkarır ama geceleri kendimizi özgür hissederiz. Düzen güçleri bizi geceden, özgürlükten kaçınmaya koşullandırmışlardır. Kurumlar ister din, ister aile, ister devlet kurumları olsun, gece insanlarına korkuyla bakarlar. Ve onlarla tiyatro oyunlarını, dünya klasiklerini, çeşitli filmlerin sahnelerini falan canlandırıyorum kendimce. Ve eğleniyorum. Nereye gidiyor bunlar? Ava. Biz niye gitmiyoruz? Avcılığa bayılırım ben. George, kabahatim var diye mi gitmiyoruz? Aldırma. Benim yüzümden mi arkadaşlarla beraber ava gidemiyoruz? Aldırma dedim ya. Sakin ol. Zaten oyunculukta yaptığım için ekstra kaslardan da biraz anlıyorum herhalde. Sabah 6 gibi falan uyanıp bütün karakterlere bakarken bir bakıyorum saat akşam 8-9 olmuş. O sırada zaten annem eğer eve dönmüşse çoktan dönmüş oluyor. Dönmediği bir günse benim ruhum bile duymuyor. George, Söyle. beni azarlamayacak mısın? Ne gibi? Öyle değil mi ya? Hani her vakit yaptığın gibi. Başımın belası. Sen olmasan 50 kağıdımı alırdım. Rahat rahat. Ne adamsın Beleni. Yaptığın işlerin hiçbirini hatırlamıyorsun ama ağzından çıkan her lafı ezbere biliyorsun. Söylemeyecek misin bu sefer? Tabii ki bilgisayarı kapattığım zaman canımın sıkıldığı bazı noktalar oluyor. Çünkü o gerçekliği kendimce yok ediyorum ve pandeminin bulunduğu gerçekliğin içine hapsoluyorum. Karanlıkla birlikte uyrukların denetlenmesi zorlaşır. Gece insanlarına her zaman kuşkuyla bakılır. O saatlerde ayakta olan hiç kimse hayırlı bir iş peşinde olamaz. Gündüzleri egemenliğini sürdüren kurulu düzen güçleri varlıklarını ve baskılarını gece düşmanları bahanesiyle haklı çıkarırlar. Belirsiz soyut kavramlarla öcüymüş gibi söz edilen bu düşmanları biz hiç görmesek de yöneticiler de bize hep gündüz gözüyle gösterirler. Hep gündüzlerin bir parçası olarak görünürler bize. Bir başkan, bir papaz ya da bir general doğanın güzelliği içinde arkasında parlayan bir güneşte canlandırılabilir ama gecenin karanlık fonu önünde asla. Burada aslında e, kafanızda bazı soru işaretleri var, tahmin edebiliyorum. Yaratmaya çalıştığım şey bir Dekameron bencilliği değil. Yani hiçbir şekilde dünyada bir veba var. Kendimi bir şatoya kapatayım da orada işte insanlarla veba hiç yokmuş gibi davranayım gibi bir durum söz konusu değil. Şu dünyada yalnız olsam ne rahat yaşardım. Kolayca iş bulurdum. Başıma türlü belalar açılmadan güzel güzel çalışırdım. Söyle söyle. Ay sonunda
Ay sonunda 50 papelimi alır işte o bildiğin yere koşardım. Hey hey, arkasını da getir. Bağırıp çağırmayacak mısın bana? Gündüz ilerleme gibi görünen tek düze bir süreçtir. Sabahın parlak ışıkları akşam karanlığına dönüşürken bize bir gelişme olduğu hissini verir. Belli bir yönde ilerliyormuşuz gibi bir duygu. Zamanın yapay göreceliği üzerinde nadiren durup düşünürüz. Her Allah'ın günü aydınlığın karanlığa doğru akışı bizi önüne katıp koşturur. Ama gün boyunca ister sabah saat 10, ister öğleden sonra 3 olsun, hepimiz gündelik düzenin, düzen güçlerinin köleleriyiz. Çünkü yanlış bir şey yaptım. Yani git dersen alır başımı giderim. Doğru dağa çıkar kendime bir mağara bulurum. Şayet beni istemiyorsan. Hayır. Senden ayrılmak istediğim yok. Bizi ayakta tutan zamanın geçmesi ve gecenin sunduğu kurtuluş umududur. Çünkü sonunda gece olacağını ve gündüzle kıyaslarsak dilediğimiz gibi davranma fırsatına kavuşacağımızı biliriz. Kitaplar gece okunur. Sinema, tiyatro ve müzik gösterileri gece olur. Gece sarhoş oluruz, gece kumar oynarız. Her şeyden arınmış çıplak vücut geceye aittir. Vücutlar gece birbirine değer, bir araya gelir. Gün boyunca üniversitelerde bilimsel inceleme konusu olarak ele alınan akşam üzeri dost toplantılarında sohbet konusu edilen şeyler sonunda gecenin karanlığı içinde gizlice yaşlanır. Çıplaklık geceye özgüdür, gündüze değil. Öyleyse her zamanki gibi anlat bakalım. Ne anlatayım ya? Hani canım ötekilerin haliyle bizim halimizi. Bizim gibi işçiler dünyanın en kimsesiz, en yalnız insanlarıdır. Ellerine 3-5 kuruş geçti mi bir gecede çarçur ediverirler. Ana babaya bak karı kız anaram onlardı. Halin nicedir diye soracak bir kul oğlu yoktur geçmişi tenekeli dünyada. Oldu mu? Ama biz öyle miyiz ya? Biz nasılız? Şimdi de onu söyle. Biz öyle değiliz. Bir yandan da yine haberleri takip ediyorum. Gündemle ilgili bilgi ediniyorum. Arkadaşlarımla konuşabildiğim kadar konuşuyorum. Kız arkadaşıma vakit ayırıyorum. Aileme elimden geldiğince vakit ayırabiliyorum. Çünkü benim iyiliğimi isteyen sen varsın. Senin iyiliğini isteyen ben varım. Anladın mı? O geçmiş tenekeli dediğin dünyada sana da bana da hal hatır soran bir kul oğlu var işte. Geceleri aşık olur, birbirimize aşkımızı geceleri ilan ederiz. Gündüzler bizi mantığımızı kullanmaya, kendi hapishanemize kapanmaya zorlar. Gün boyunca baskı güçleri, aşkın özgürlüğüne karşı savaşır. Ama geceler bizi yeniden aşık eder. Bize seni seviyorum dedirtir. Gündüzleri söylenen seni seviyorumlar geceye gönderme yapar. İş günü süresince tutsak olduğumuz gerçeğini o kadar kabullenmişizdir ki onun dışındaki saatlerden serbest zamanımız diye söz ederiz. Serbest saatlerin tam tersi hemen hepimizin işte olduğu gündüzlerdir. Savaşlar genellikle şafak sökerken başlar. Devlet gün boyunca öldürür, infazları gerçekleştirir. Gün boyunca hayatta kalmaya, geceleri ise yaşamaya çalışırız. Gün boyunca elektrik faturalarımızı öder, arabamızı tamire götürür, alışverişe çıkar, doktora görünür, ya sevmediğimiz bir işe gider ya da gereksindiğimiz ama sevmediğimiz bir iş ararız. Leni, karşıya bak. Gün boyunca tüm görevlerimizde düzene tabi tutuluruz. Tuvalete gitmenin bile kesin sınırlamaları ve kuralları vardır. İş yerinde, okulda, askerde. İnsan istediği sıklıkta tuvalete gidemez ve orada istediği kadar kalamaz. Tuvalete istediğimiz zaman gidemediğimiz gibi kaç kez tuvalete gittiğimizin ve orada ne kadar kaldığımızın bile hesabı tutulur. Ayrıca insan kurumun öngördüğü zamanlar dışında tuvalete gitmek isterse bunun için izin alması gerekir. Gün boyunca istediğimiz gibi tuvalete gitme özgürlüğüne bile sahip değiliz. Çünkü gündüzler bize ait değil. Irmağın öbür tarafına bak Leni. Sana öyle bir anlatacağım ki. Her şeyi görür gibi olacaksın. Küçücük bir evimiz olacak. Anlat George. Niye anlatmıyorsun? Daha nelerimiz olacak? Gün boyunca insanların birbiriyle gireceği ilişkiler düzene sokulmuştur. Okullarda gençler sırf aynı yaşta oldukları için yıllar yılı aynı kişilerle aynı sınıflarda oturmak zorundadırlar. 8 yaşındakiler 6 numaralı sınıfta, 10 yaşındakiler 15 numaralı sınıfta. O sınıflarda bile değişmez bir oturma düzeni sağlanmıştır. Ancak okul günü bitip akşam olduğunda insan dilediği kişiyle birlikte olma şansına sahip olur.
Askerseniz günün büyük bölümünü sizinle yaklaşık olarak aynı boyda olanlarla geçirmek zorundasınız demektir. 1.65 boyundaki bir kişinin 1.95 boyundaki arkadaşıyla bir araya gelmesi ancak akşamları ve geceleri mümkün olabilir. Sosyal sınıfların katı kuralları ancak gece bozulur. İşçiler burjuvaların sokaklarında dolanırlar. Burjuvalar işçi mahallelerindeki lokantalara giderler. Fahişeler, papazlar, öğrenciler, askerler, ev kadınları, doktorlar ve yabancılar hepsi aynı sokakta gezinirler, bakınırlar. Birbirleriyle konuşurlar. Hatta belki de sonunda sevişirler. Geceleri dünya birbirleriyle haşır neşir olmuş özgür, meraklı insanların ruhuyla canlanır. Ama yani yaşadığımız memleket dolayısıyla da fazlasıyla anksiyeteye, ataklara, nevrotik ataklara, psikotik ataklara çok maruz kalabiliyorum. Gündüzleri kaçındığımız şeyler gece çekicilik kazanır. Gündüzlerin rasyonel insanı, zevkü sefa peşinde koşan insanla yer değiştirir geceleri. Ezme eyleminin kendi özgürlüklerini de kısıtlamasına rağmen ezenler bile geceleri daha fazla özgürlüğe sahiptirler. Kurulu düzenin yöneticileri, generaller ve krallar, şirket ve ülke başkanları, şöhret ve servet sahipleri de geceyi yaşarlar. Totaliter kurumlar uykudayken, uykuya yatırılmışken onlar da yaşama özgürlüğüne kavuşurlar. Çocuklarını yatağa yatıran anne babalar gibi onlar da artık her türlü seremoni ve sansürden arınmış olarak maskesiz yüzlerini gösterme özgürlüğüne sahiptirler. Gece vakti gündüzün telaşından, hayhuyundan eser kalmaz. Az çok huzura kavuşmuş oluruz. Şöyle bir 10 saat kadar bizden istenen, beklenen bir şey olmayacaktır. Yiyeceğimizi seçmekle ya da yaratmakla işe başlarız. Gündüzleri yiyip içtiklerimiz çoğumuz için kurumsallaştırılmış ve standartlaştırılmıştır. Halbuki geceleri hem ne yiyeceğimiz konusunda daha çok seçeneğimiz vardır, hem de onu dilediğimiz gibi hazırlamakta daha özgürüzdür. Ayrıca yemeğimizi alelacele yemek zorunda da değilizdir. Fast food dedikleri şey gündüze egemen olan baskıcı güçlere aittir. Gündüzlerin fast food yiyicileri olarak bizler, bizi yöneten mega mekanizmanın parçalarıyız. Oysa geceleri kendi besinimizin hazırlayıcıları olarak zamanı ve mekanı gönlümüzce düzenleyebiliriz. Gün ışığı bir tuzaktır. Işık bizi kör eder. Ama geceleri gözlerimiz fal taşı gibi açılır. Geceleri tüm öteki duyularımız da daha duyarlıdır. Çünkü düzen güçleri o saatlerde makinelerini kapatmış olurlar. Gece olunca sessizliği dinler, karanlığa nüfuz eder. Hem bedenlerimizin hem de hayal gücümüzün dizginlerini koyveririz. Gün boyunca duyularımızı tutsak etmeye çalışan sayısız mesajın tüketicisi olmaktan çıkarırız geceleri. Baskıcı mega mekanizmanın aralıksız vızıltısı durmuştur şimdi. Enerjinin kaynağı artık içimizdedir. Gece insan zihninin çalışması için bir zemin oluşturur. Gün boyunca dikkatimizi ışığın, renklerin, devinimin hizmetine sunarız. Neye dikkat edeceğimizi belirleyen düzen güçleridir. Yeşil ve kırmızı ışıklar karşıdan karşıya nasıl geçeceğimizi bile düzene koyar. Gündüzleri biz yaşamın büyüsünün, kelebeğin çarpıcı renk ve biçim dokusunun gözlemcileriyiz olsa olsa. Gün boyunca dikkatimizi gözlemin hizmetine sokarız. Gündüzleri uydusuyuzdur dışımızda olup bitenin. Bunlardan da uzak durabilmek için böyle bir dünyaya ihtiyacım var. Çünkü ben oyuncuyum ve üretmeden duramıyorum. Gece uyku zamanı olduğu gibi düş görme zamanıdır da. Gördüklerimizi, işittiklerimizi, kokladıklarımızı ve düşündüklerimizi sınırlayan diller, formlar, davranış biçimleri ve algısal paradigmalar kendine özgü bir biçimi ve dili olan düşlerin yapısına aykırıdır. Düşlerde renkler, görüntüler, insanlar, duygular ve düşünceler özgürce birbirine karışır ve benzersiz bileşimler yaratırlar. Öylesine özgürüzdür ki düşler onları söze dökmekte güçlük çekeriz. İnsan zihnini gün boyunca biçimlendiren o katı yapılar düşlerimizi dillendirmeye yetmez. Yani sürekli bir şeyler tasarlamalı, Bir ineğimiz olacak. bir şeyler yaratmalıyım, o heyecanı yaşamalıyım. Belki bir tane domuz. Bir sürü tavuk. Evin alt başında çayırlık. Yemyeşil yoncalar. Tavşanlar için. Evet, tavşanlar için. Tavşanlara ben bakacağım değil mi? Evet, tavşanlara sen bakacaksın. Hatta engel olur. Uyuyamayan, uykusuzluk hastalığı çeken kişiler, karanlığın getirdiği sınırsız özgürlük ve gerçeklikle baş edemeyen kişilerdir aynı zamanda. Zenginler gibi yaşayacağız. Zenginler gibi yaşayacağız. Evet, zenginler gibi yaşayacağız. Ama sen çevirme başını, tamam mı? Oraya bak. Sahiden görüyormuş gibi bak. Nereye? Tam karşıya. Irmağın öbür tarafına. Bu süreçte tiyatroya gidebilme ya da arkadaşlarımla oyun oynayabilme şansım yok. Görmeye başladın değil mi?
Nerede George? Orada işte. İyi bak kardeşim. Çok iyi bak, göreceksin. Bakıyorum George. Bakıyorum. Aferin. Bu insanlar gün boyunca her şeyi izlemekle oyalanırlar. Oysa gece artık izlenecek bir şey yoktur. Sadece yaşamın o belirgin sesi duyulur içten içe. Orada öyle iyi, öyle rahat yaşayacağız ki. Sıkıntı, dert, kavga hiçbir şey yok orada. Kimse kimseye fenalık etmeyecek. Kimse kimsenin malına el uzatmayacak. Göreceksin bak. Cennet hayatı süreceğiz. Gündüzden soyutlanıp kurtulmuş olan anlamsızlık artık saklı değildir. Hayatta olma bilinci kendini daha güçlü bir şekilde hissettirir geceleri. Ölümün varlığı da öyle. Görüyorum George. Görüyorum. Tam karşıda görüyorum. Tavşanlar var George. Tavşanlar. Yoncalar var George. Tavşanlar var. Kardeşim. Canım kardeşim. Bu yüzden de kendi oyuncularımı kendi bilgisayarıma spamlayıp orada onlarla birlikte kurgusal bir şeyler üretiyorum. Yaşamın anlamı gece duyumsanır ve sorgulanır. Kimse bunu öğle yemeği sırasında tartışmaz. Yaşam gecenin konusudur.